videoyu izlememi istiyorsunuz? %70. O zaman beraber set Augments will 8'in stick around set ilk after videosu, ilk resmi videosu. Çok fazla spoiler olmadığı söyleniyor. Beraber set, izleyelim in bakalım. addition to new mechanics that come and go with each set. Ben hemen When we introduced augments and gizmos and gadgets, we had no expectations that they would stay around for Dragonlands and beyond, but after extensive polling and internal testing of Dragonlands with and without augments, it became clear that augments were not just something we wanted to continue tinkering with, they were something that the overwhelming majority of our players wanted to keep. Augments provide moments of high-stakes decision-making that allow you to come up with more strategically creative comps and leads to a fresh experience game after game. They also unlock endless possibilities from a game design perspective, and we've just scratched the surface on what we can do with them. Of course, augments will change set to set, and a bit in mid-sets, to better complement new traits, units, and thematics. But in addition to swapping a portion of our augment roster for our next set, we're also using them in a new way as our set mechanic, one that feels uniquely heroic or villainous in accordance with our theme. In our next set, we're introducing hero augments, an entirely new roster of augments. Şampiyon augmenti, yani mesela diyelim ki her oyunda hero augmenti diye bir şey gelecekmiş. Her oyunda aynı anda herkese. Yine augment yerinde anladığım kadarıyla ve rerollama şansınız var. Seçmiş olduğunuz şampiyona ek özellik verecekmiş. Chosen şampiyona. Ve o şampiyon oyun boyunca ekstra güçlenmeyle oynayacakmış. Herkese aynı anda verdiği için ve hepiniz rerollayabilirsiniz veya seçebileceğiniz için dengeli olur umarım. Instead of having blanket effects, hero augments buff a specific unit. These augments allow you to make your chosen hero a superhero, or supervillain if that's more your style. We're still superfying these augments at the time I'm recording this, but here are a few early samples that are still a work in progress. Örnek gösterecek. One of Alistar's hero augments turns his single target knockout Pulverize into an AoE and gives him a bunch of health. His other hero augment, Beef Up, gives his Normalde single target olan şey AoE'ye çeviriyormuş. Bir de her hero augmenti iki seçenek sunuyormuş. Yani şampiyonun ya şu gücünü, yani ya şu skill'in şu yönünü güçlendir ya da bir başka şekilde güçlendir şeklinde. Mesela diğer eklentisi kas gücü ise yeteneğinin hasarını azami canına göre arttırıyormuş. Rakibin total canına göre hasar vurmasını sağlıyormuş. Bu bir örnek. Yani Alistar diye bir şampiyon olduğundan eminiz şu anda. There will also be hero augments for our... Bu mesela çok eğlenceli. Eğlenceli duruyor. 4 gibi. O zaman şeydeki gibi Hextech Alistar gibi. 4 cost, tank. Ayrıca kötü tehdit birimleri içinde kahraman villainous threats. They're also called hero augments, because even bad guys deserve a chance at playing the hero. For instance, Super Size grants Zack a ton of health. Örneğin büyük beden eklentisi Zek'in canını 2000 arttırıyormuş. Literally 2000, and immunity to crowd control, while also... Zek'e kitle kontrolüne karşı yani CC yemiyor. Bir de üstüne Zek veriyor sana. Yani o augment seçtiğin zaman ya ben bu çarı nereden bulacağım falan demiyorsun. Augmentle birlikte Zek'i de veriyor. Since both Zack's ability and his passive have max health scaling, this augment makes this threat exactly that. As you can tell, hero augments are quite powerful. They'll take your chosen unit to the moon, so we've added a couple controls to keep these heroes in orbit. Kahraman eklentiler oyundaki 3 eklenti turundan birinin yerini alabiliyor. Yani bu bir olasılık anladığım kadarıyla dostlar. Her lobide olacak diye bir şey yok anladığım kadarıyla ama ve augment selections can replace yani böyle augment seçer gibi seçeceğiz any of the original 3 augment rounds, but they're only offered ha bak. Cosmic Terror. Cho'Gath gains an additional 90 magic, 9 magic resist, highest magic resist, Cho'Gath shared, bla bla bla. Evasion. Mesela Jax at the start of combat, Jax and his allies gain... Yordle mu var oyunda? Yordle var yine. Yordle geri dönmüş. Bak Sona ile ilgili bir şey var. Böyle gelecek. Ve Char'lara güçlendirme verecek. Once per game. Oyunda Sona olduğunu, Cho'Gath olduğunu ve Jax'in olduğunu biliyoruz. Yordle da var galiba. Evasion. Ama başka bir şeyden de Evasion olabilir. Yani illa Yordle olacak diye bir şey yok. And they're offered to all players at the same time, providing different options for you. Herkes aynı anda. Yani sana çıktıysa bütün lobiye çıkmış oluyor. Bu güzel. At TFT, we truly believe that anyone can be the hero, which is why every unit will have 2 hero augments specific to them. Her bir unite ait 2 tane hero augment tasarlıyorlarmış. All of these different options for souping up your heroes and threats allow for plenty of different super teams to save the day, or smash it to smithereens. With hero augments creating so many possibilities. Çok fazla opsiyon demek bu, çok fazla. Yani kaç şampiyon var mesela bir sette ben hiç bilmiyorum. Diyelim ki 50 unitle mi oynuyoruz biz şu anda? 50 çarpı 2, 100 tane farklı şey. We're excited to see what players come up with. Now, let's talk gameplay. Okay, oynanış. Before we get into specifics about units, there are 2 things that you should know. First, there won't be any units that take up 2 slots in your army. Our next set is about building your team of heroes. Ejderha veya Colossus tarzında ikili unitler yok mu? And last I checked, you can spell team without Dragon or Colossus. Second, Rammus will, of course,
continue to be excluded from TFT. Hey, more? TFT is simply a better game without a spiky armadillo. More, What? What, was that the wrong line? more. Rammus is in the set. Who allowed? I never said Rammus could be in freaking. Okay, so apparently Rammus is making his TFT debut as a threat to my Komik. Ramus gelmiş. Şurik ne Ramus bu? Hangi skin'i bu? Shirima mı? sanity, Böcek Ramus. but also is one of the powerful units in the all-new threat tree. Arkadaş chatten bulalım. Turns out our next set isn't all Star Guardians and Sunshine. Next up, we've got the Spatulopolis fan favorite Anima Squad. The first time an Anima Squad unit gets a takedown during combat, they pause to strike a pose for their fans, gaining a stack of fame. Oha. Each point of Nasıl ya? Poz verip şöhret yükü kazanır. Şöhret yükü tanıma birimi. Yetenek gücü ve saldırı gücü. fame gives Anima Squaddies ability power and attack damage that increases at each trait breakpoint. If stacking big numbers like you could with Vagar and Fates is your game, look no further than Anima Squad. And better yet, Nasus, whose ability Bonk can be Nasus'un stack kasma upgraded with muhabbeti a hero oluyormuş. augment to give it its stat Yetenek şeyi yani bunun yetenek augmenti, hero augmenti Q'sunun stack kasmasını sağlıyor anladığım kadarıyla. Çok keyifli şeyler çıkabilir ortaya. Mesela oyunun başında Nasus hero augmentini alıp Nasus carry yapıp bütün oyun stack kasıp herkese one shot atan bir Nasus çıkacak büyük ihtimalle ortaya. stacking mechanic all Öyle of its şeyler own. olacak yani. Bayağı eğlenceli olacak gibi duruyor. Heroes come in all shapes and sizes and all heroic alignments. Take Underground, for example. Sure, they may not be the most heroic heroes, always scheming to pull off a big heist, but they get the job done. It just may not be the job you wanted done. The Underground are a group of rapscallions that are perpetually attempting a heist. With each player combat, you will Bu move mekanik çok hoşuma gitti. Heist yani bu işte beraber soygun kafasında bir mekanik getirmişler. Bu unitler board'dayken soygun tamamlamaya çalışıyorsun. Ve anladığım kadarıyla win lose streak fark ediyor. Mesela burada Kale var, Ezreal var, Vi var, Sona var. Şu kim? Şu ne? towards completing your heist, Mor getting one saçlı Zeri mi? progress for a win and Samira mı? 2 for a loss. Each time you hit 7 Aynen Samira, tamam, bu böyle daha iyi anlaşılıyor. Samira 7 ilerleme her uçlarınızda size bazı soygun ödülleri progress, sunuluyor. you and your crew are offered some heist rewards. But it's up to Bakın you mesela işte bir eşya parçası ve gold vermiş ama bu devam ettirdikçe galiba eşikleri var. O eşiklere ulaştıkça to çok daha take güçlü what's ödüller offered oluyor. or to hold out for more powerful rewards. Just make sure you can complete your heist before you get carried away to an unfortunate Ölmeden fate. yani I can't wait to see how far you can take your heist with the Underground. There are plenty more super squads to uncover, such as the Steadfast Ox Force, that will fight to the bitter end and then some. This crew is led by Gun Maestro and Sad Boy Abi Aphelios. çok iyi. Aphelios'u board'a koyduğun zaman 3 tip arasında seçim yapıyorsun abi. Whose custom trait, Arsenal, allows you to swap between weapons to change his ability. Aphelios' ability isn't Çok iyi değil mi mekanik olarak? Ya mesela şu çok iyi düşünülmüş. Böyle eğlenceli bir unit, anladın mı yani? the only thing you can customize in our next set. We've also got a customizable trait. Trait özellik değiştirme de varmış. Admin allows you to configure the cause and effect of your admin program, aka the trait. Oğlum With çok admin, iyi düşünmüş, you'll be- çok şey var. Be able to pick a cause, and then you'll be able to pair that cause with an effect. For instance, What the fuck? Şey galiba admin diye bir şey var, özellik var. Oyun boyunca adminin mesela eskiden diyelim ki Mirage mekaniği vardı ve Mirage o oyun, o lobi boyunca rastgele geliyordu. Şimdi sanki Mirage'lar arasında istediğimize doğru yön verebileceğiz gibi düşünün. Yani mesela o maça uygun olanın Downbringer olduğunu düşünüyorsunuz. Örnek veriyorum şu anda, değil mi? Sanki yani sen oyundaki yaptığın seçimlere göre şey yapıyorsun. Anladınız mı? Çok eğlenceli değil mi? Bazı şeyler aşırı iyi düşünülmüş. Yani ben şu videoyu yayından önce izledim. Yayında beraber izleriz diye çok şey yapmadım. Yani önemli değil bence. Şu anda bir daha izliyor olmam. Çok iyi düşünülmüş yani. Ben bu dizaynı aşırı beğendim. Aphelios koyduğunda 3 seçimin olmasını aşırı beğendim. Hero Augment muhabbetini aşırı beğendim. Zaten Augment'ler keyifliydi oyunda. Denge problemlerini yaratıyor ama denge problemlerine çarlar da problem yaratıyor. Yani bir Legendary çar çok güçlü, diğeri çok zayıf olabiliyor. Bu benim için önemli olan şu anda. Benim bakış açım bu özelliklerin oyuna eğlence, keyif katıp katmayacağı. Oynamaktan keyif alacak mıyım? Dediğim gibi mekanikler, oyuna eklenen özellikler çok iyi duruyor şu ana kadar. you can combine at the start of combat with trigger Çatışmanın başında ile
Çatışmanın başında ile altı kazanma ihtimalini a chance birleştirerek to drop gold, to play admin as an econ trait that gives you a gold each round. There are 7 total causes toplamda 7 sebep ve 7 sonuç and var. 7 total effects to choose from. Each effect is balanced around how easy or difficult the cause is to trigger. Admin is an exciting trait for me, not just because it has so many different Ama çok zor olmayacak mı bunları dengelemeleri ya? Bilmiyorum. power levels, but also because it gives players an opportunity to İnşallah put başarabilirim. on their game designer hats when building their comp. Just be careful, if you play admin too long, you may just find yourself getting mort dogged by yourself. Self-dog? Zorttak yazmışlar. Kim yaptı bu çeviriyi? Bu çeviriyi kim yaptı? Ne olur söyleyin. Aa. Bak kendisi mortlak diyor. Be careful, if you play admin too long, you may just find yourself getting mort dogged by yourself. Böyle bir çözüm buldum şu anda. Aa çok iyi aşkım. Abi çok iyi çeviri. Helal olsun. Self-dogged? But this is a set about Ya da yani zortlatabilirsin. Mortlak diyor. Onlar da bu anlama geliyor. Ya mortlaklanmış. Zortlak anlamına gelmiyor mortlak. Mortlaklanmak demek. Yani nasıl diyeyim? Levolanmak gibi hani mesela. Levolanmak, levozortlanmak mı? Yani o öyle bir çevirisi yok. Bizim dilimizdeki şey anlamına çevirmiş hani. Neyse işte anla yani. But this is a set about heroes. And what more heroic traits to talk about İngilizce'de zort diye bir şey var mı? Ya öyle bir meme. O meme de mi yabancıdan geliyor? Zort'u biz uydurduk diye biliyorum ben. Ama fart ben hiç görmedim. Fart. Hiçbir yerde görmedim ya. Evet mort duct diye geçiyor onların meme'i. Mort duct. Direkt böyle yani. Mort doglanmak yani biri hani bir şeyler bulamadın mort doglandın gibi. Hani bu adamlandın gibi kullanılıyor orada meme. Zort doglanmıyorsun yani. than the returning Star Guardian? Like their galaxy's counterparts, Zort'taki Star ben Guardians kullanıyorum interact yanlış with mana. hatırlamıyorsam. Benden başka Zort'tak kullanan var mıydı? Başka hiçbir yayıncıda gördün mü Zort'tak'ı? Neyse. But instead of distributing mana to each other, Star Guardians Burada generate görmek more and keyifli. more mana as you go up in trait breakpoints. This can lead to some wildly explosive fights as the spell Set 3 Syndra geliyor gerçekten şu an korkuyorum manaları doluyormuş. starts slinging faster and faster. Abi hangi Just Syndra? look at the chaos. Syndra'nın skillini görebilir miyim? Alright. Bir dakika lütfen Syndra toplarına bir millete vuruyor olmasın. Syndra. To talk En about than the soldaki Syndra returning değil mi? Star Guardian. Like their galaxy's yapıyor skilliyle? counterparts, Star Guardians interact with mana. But instead of Sakın distributing toplara mana çıkıp to each milletin other, üzerine Star yapışmasın. Guardians generate more and more mana as you go up in trait Skill breakpoints. atacak mısın bugün? This can lead to some wildly Atmıyor ki explosive skill. fights as the spell starts slinging faster and faster. Yok atmıyor skill. Just Ya da ben look at the görmüyorum. chaos. Yeri mi patlatıyor? Yeri mi patlatıyor? Ha, Alright, yeri it's patlatıyor. time I Tamam, pass yeri it to my patlatıyor. teammate Gördüm, Mariah gördüm. over in the Singapore Ben üzerine office bakıyordum da to yeri discuss patlatıyor. personalization content, events, and more. But don't Evet, worry, Q'sunu we'll have atıyor. time to talk more at the end of this dev drop. Kozmetik içerikler. Hello everyone. Biraz hızlı geçeceğim orayı. Biraz Here beni we'll bayıyor. go to lore from the is a love letter to the Star Guardian universe. Baron can be a well without new Star Guardian chibis. Oo, çibiler gelmiş. Ahri ve Lux çibisi gelmiş. Tam bahar için bunlar. Star Guardian Lux, Star Guardian Ahri. Tamam, bahar bunların hepsini alacak işte. Dango'nun yenisi var. Ben Dango'yu çok seviyorum. Penguşlar, yani bilmiyorum. Penguşların hitboxlarını bir türlü ayarlamadılar. Ben normalde en sevdiğim şeyler penguşlardı. Eşya alınmıyor karoselden. Karoselden eşya alınmıyor penguşlar. Vallahi kaç kere denedim ya. Etkinlikler. We've had a few events up to now. Sky Glass, Gift of the Golden Lantern, and most recently, Secrets of the Shallows. Each event brings additional fun and thematic flair to TFT, but we think we can do even more. In addition to bringing new arenas, tacticians, and narrative adventures like you've seen in Secrets of the Shallows, our next event, targeted for early 2023, will feature a new limited time game mode. It's an exciting step towards innovating on what events can offer. Look forward to more details on our next event and game mode as we get closer to release. Now, I'm going to welcome back Mort to share some spoilers for the future of TFT. Spoiler geliyor That's right, TFT'den. Hadi bakalım. we are entering the spoiler zone. TFT yol haritası. Thanks, Mariah. Now let's take a look at where TFT is heading. Starting with patch 1223 in early December, the next set will have you building your super team and utilizing hero augments to lead your squad to victory. Then we'll usher in the new year with an event that'll come with its own themed game mode for the event's duration. Just after that, in March, we'll see what the future of Spatulopolis holds in our next Sürpriz mid-set. varmış. And in the summer of next year, there'll be a brand new set to enjoy as TFT turns 4. Wow.
4. That's how old I was when I grew my first beard. As you can see, we've got lots to do over here at TFT, so I better get back to it. Until next time, take it easy. Heyecanlanılabilecek bir şeyler geliyor. Kesinlikle ve kesinlikle Hero Augment'i, Aphelios'un eşya seçmesi, Heist muhabbeti, Admin muhabbeti inanılmaz iyi duruyorlar. Çok yaratıcı duruyorlar. Yani sonuçta dostlar şöyle düşünün. Set 1, 2, 3, 3.5, 4, 4.5, 5, 5.5, 6, 6.5, 7, 7.5 diye düşündüğünüz zaman yaratılması ve değiştirilmesi gereken çok fazla şey. Ve TFT bakın denge yamaları dışında hep daha iyi gidiyor farkındaysanız. Yani bence sadece bu çok ciddi saygıyı hak ediyor. Tek bakın benim TFT ile ilgili en nefret ettiğim şey işte o Zeke, Darkflight, Jart Jurt gibi metaların 2 hafta, 3 hafta bazen 1 ay durması. O yani o kadar. Beni ve bütün TFT komünitesini bu kadar bunaltan, yoran bu yani 1 ay boyunca aptal metaların durması. Onun dışında bu çok iyi. Yani şu bilmiyorum yani TFT bu kadar uzun oynanabilir olması, ben TFT ilk çıktığında bilmiyordum ne kadar oynayabileceğimi. Hype'tım, keyifli duruyordu. Ama bakın 4 seneye dolduracağız. Ve yani adamlar yani 3. seneyi bitireceğiz. Hani 4. seneye geçeceğiz. Adamlar hala heyecanlanabileceğin yepyeni özelliklerle birlikte yeni set çıkarıyorlar. Bilmiyorum. Bunun için heyecanlıyım. Bu gerçekten güzel duruyor. Gerçekten güzel duruyor. Set 7 çok iyiydi. Set 7.5'un son kısmı zaten set 7.5 yani her buçuk setin son bölümü çok sıkıcılaşmaya başlıyor. Çünkü 5 aydır, 5.5, 6 aydır aynı özelliklerle oynamaya başlıyorsun. Bu zaten başlı başına sıkıcı. Bir de biraz amaçsız kalıyorsun. Yeni set gelecek. Bu sette artık kendini geliştireceğin bir nokta yok vesaire falan derken anlatabiliyor muyum? Ama set 8 mesela aşırı iyi duruyor. Set 7 bence çok iyiydi. Set 7'den 7.5'a kadar olan ki bölüm aşırı iyiydi. Set 8 çok hoşuma gitti. Görünürde yani şu anda. Hero Augment Select. And last I checked. Geldiği zaman tabii ki daha da fazla detay görürüz.